Ankara'nın soğuk ayazında o çocuk nereye gitti? O tecrübeli elemanlardan bir tanesi diyor ki, sabaha karşı saat 4:30 sularında bir gölge beliriyor. Kıymetli dostlar, merhaba. Bugünkü dosyamız ne yazık ki 11 yaşında katledilen Ecem dosyasını açacağım sizlere. Kriminal laboratuvarın nedenli önemli bir işlevsel yapı içerisinde olduğunu bir kez daha gözlerinizin önüne sereceğim. O zaman dosyamızı açalım. Ankara'yı bilen bilir. Soğuktur Ankara'nın ayazı kışın. Yine soğuk bir kış günü anne evde sobayı yakıyor, kömür atıyor. Bu arada da gözü saatte. Ecem'in geliş saatine doğru yaklaşılıyor. Zaman geçiyor. Anne telaşlanmaya başlıyor doğal olarak. Çünkü Ecem hiç geç kalmayan bir çocuk. Ancak Ecem geliş saatini yarım saat geçti, 1 saat geçti. Anne telaşlanmaya başlıyor ve duramıyor artık. Eşini arıyor. Eşi bir fabrikada işçi olarak çalışıyor. Değerli dostlar, bir empati yapın. Evlat gelmesi gereken saatte gelmiyor. Bir haber yok. Ne olduğu konusunda kafada bin bir soru. O anne baba için ne kadar zor bir an olduğunu lütfen bir düşünelim. Baba eşinden gelen telefon bağlamında o da telaşlanıyor ama eşini telaşlandırmamak için dur bakalım biraz daha bekleyelim ben geliyorum diyor ve işinden ayrılarak eve geliyor. Beraberce okula gidiyorlar. Okul yaklaşık 1 kilometre mesafede, yürüyüş mesafesinde. Okula gidiyorlar. Okuldaki ilgililerle görüşüyorlar. Okulda kalan bir çocuk yok. Çevresel yönden yapılan araştırmalarda Ecem okulda değil. Bu arada aile polise haber veriyor. Diyor ki çocuğumuz ortada yok. Gelmesi gereken saatte, her zaman geldiği saatte maalesef gelmedi. Aradan yaklaşık 2 saat geçti ama kızımız yok, Ecem yok. Polis bunun üzerine ilgili yere geliyor, eve geliyorlar, aileyle konuşuyorlar, aileden gerekli bilgileri alıyorlar ve beraberce çevresel araştırmalara başlıyorlar. Hani bizim her zaman polis olarak söylediğimiz bir konu var değerli dostlar. Hani suya bir taş attığınızda dalga dalga yayılır ya, ilk halkadan başlar polis bu tür olaylarda. Bu nedir? Aile efradıdır, çevre komşulardır, çevredeki esnaftır. Bu araştırmalar başlar. Yakın akrabaları varsa acaba onlara gitmiş olabilir mi şeklinde araştırmalar, cinayet prosedürü, kayıp çocuk prosedürü bağlamında devam eder. Ancak belli bir saatten sonra biz polis olarak bu olaya cinayet prosedürü olarak bakarız. Çünkü herhangi bir delili, herhangi bir unsuru gözden kaybetmemek adına sadece kayıp çocuk prosedürü uygularsak zamanında elde etmemiz gereken delilleri kaybetmiş olabiliriz korkusu vardır, endişesi vardır. Bu yüzden biz bu olaylara cinayet prosedürü olarak bakarız ve işlemimizi de bu yönde ağırlaştırırız. Nitekim ilgili ekipler, cinayet masası, diğer KOM ilgili bütün ekipler bununla ilgili olarak polis merkezi aracılığıyla da eşkali bildiriliyor ve Ecem aranmaya başlıyor. Fakat yapılan sözlü araştırmalar, akrabalar bağlamında, komşular bağlamında, okuldaki arkadaşları bağlamında Ecem'le ilgili bir ip ucuna bir türlü rastlanılmıyor. Ecem yok. Değerli dostlar, Ankara'nın soğuk ayazında o çocuk nereye gitti? Başına neler geldi? Kaygı verici sorular, can acıtıcı sorular aile içerisinde birbirleriyle paylaşmıyorlar ama gerçekten tam bir çöküş içerisinde bir endişe hakim artık. Polis yapmış olduğu çalışmalar bağlamında bu sefer bir kısmı ailenin tanıdığı kişiler bağlamında araştırmalarını yapıyor. Bir kısmı da esnafa yönelik araştırma yapıyor. Aileden kendilerine yönelik herhangi bir düşmanca his besleyen, herhangi bir düşmanları olmadığını öğreniyor. Çünkü polis mutlaka sorar bunu. Herhangi bir düşmanınız var mı? Herhangi bir şekilde Ecem'e kötülük yapabilecek kapasitede veya o duygu ve düşüncede olan bir takım insanlar var mı? Mutlaka bunu sorar. Ama yapılan araştırmalarda bu herhangi bir şekilde ortaya çıkmıyor. Yok öyle bir şey. Fakat bu arada biraz önce dediğim gibi ekibin bir kısmı da nereye yöneldi dedik? Esnafa yöneldi. Değerli dostlar, biz polis olarak bu tür araştırmalarda
esnafla iletişimin ne kadar önemli olduğunu hep vurgularız. Eğitimlerimizde buna mutlaka yer veririz. Biz polis olarak haber kaynağı olarak adlandırdığımız 2 tane çok önemli esnafımız vardır bizim. İyi ki onlar var. Bütün esnaflarımıza selam olsun da o 2 esnaf bizim için çok değerlidir. Onlar hangileridir biliyor musunuz? Birincisi berberler, ikincisi de taksi şoförleri. Çünkü o kadar çok insanla muhatap olurlar ki tıraş olurken sohbet yapılır. Değişik yerlerden. Öteki bekleyenler sohbete katılır, tıraş olan konuşur. Dolayısıyla berberler bizim için çok önemli veri kaynağıdır, çok önemli haber kaynaklarıdır. Bunu bilen cinayet masasındaki ekip arkadaşlarından 2 tanesi berber olup olmadığını o sırada araştırıyor ve nitekim bir berber dükkanının varlığını görüyorlar ve berbere giriyorlar. Diyorlar ki biz bir çocukla ilgili olarak araştırma yapıyoruz. Son dönemlerde dikkatinizi çeken, buralarda son dönemlerde görülen, hal ve hareketlerinde dikkat çekici, rahatsız edici boyutta olan bir takım insanlar var mı? O berber Halis isminde bir arkadaşımız. Polise diyor ki sizi dinlerken aklıma bir şey geldi. Buralarda henüz daha yeni gördüğüm, önceden görmediğim, geçenlerde birkaç kez berber dükkanına buraya uğrayan bir şahıs vardı. İsminin Cemil olduğunu ifade etti bana. Tıraş olduktan sonra dışarıya oturduk taburelere. Sohbet ederken hal ve hareketleri dikkatimi çekti. Değerli dostlar, Halis Berber'in dikkatini çeken ne olabilir sizce? Çünkü Halis Berber rahatsız olmuş bazı davranışlarında. O ne biliyor musunuz? Okul dağıldıktan sonra evlerine giden öğrencilerin, özellikle kız öğrencilere yönelik bazı mırıldanmaları, bazı sapıkça ifadelerine şahit olmuş. Halis'in dikkatini çekiyor bu. Cemil'in ifadeleri, kız çocuklarına olan bakış açısı, onları izlerkenki vücut dili, vücut yapısı, vücut hareketleri, el kol hareketleri ve özellikle de mırıldanma şeklinde yan tarafta da rahatlıkla anlaşılabilecek sapıkça bazı ifadelerden bahsettiğini ifade ediyor Berber Halis. İşte dosyaya somut olarak giren bir isim, Cemil. Peki bu Cemil, Ecem'in kaybolmasıyla herhangi bir ilintisi olmayabilir değil mi? Ama polis her türlü şartlarda, her türlü ihtimali değerlendirmek zorunda. Şüphelenmek zorunda. Çünkü biz polis olarak aldığımız eğitimlerde ve verdiğimiz eğitimlerde değerli dostlar, septik olmayı septisizmi öneririz ve bunu öğretiriz. Ne demek o? Şüphecilik. Polis şüphe etmek durumunda. İşte kendisine verilen ve tanım olarak da uzun boylu, zayıf, yürüyüş şekli, tırnak içerisinde kabadayıvari bir yapı vardır ya, o profilde bir yapı bu kişi ve Cemil'den şüphelenmek zorunda polis. Bununla ilgili soruşturmasını yapmak zorunda. Ve polis kendisine verilen Cemil'le ilgili bu eşkal ve bilgilerden sonra robot resim olarak da hazırlıklar yapılıyor. Cemil araştırılmaya başlanıyor ve Cemil'in evi tespit ediliyor. Ankara'nın bilirler Etimeskut ilçemiz vardır. Onun dış varoş bölgesindeki Gecekondu kısmında evini tespit ediyorlar. Evinin tespit edilmesi önemli. Ancak Cemil yok ortada. Polis dedim ya şüphelenmek zorunda ve Cemil'i de mutlak surette gözaltına alıp ifadesine başvurmak zorunda. Belki ilgisi var, belki yok ama bunu yapmak zorunda. Cemil'in evine gidildiğinde Cemil evde yok. Olabilir, memleketine gitmiş olabilir, başka bir arkadaşın ziyarete gitmiş olabilir. Ancak Cemil'i beklemek zorunda polis ve bir ekip oraya uygun bir yere konuşlanıyor ve Cemil'i beklemeye başlıyor. Öğleden sonradan itibaren bu çalışma başlıyor. Bu arada polis diğer yönden ayrıca çalışmalarına tabii ki devam ediyor. Değerli dostlar, sabaha karşı saat 4:30 sularında bir gölge beliriyor. Oraya konuşlanan polis ekibi tarafından bir gölge gözleniyor eve doğru süzülen. Gecekondunsu bir yer, bahçesinden eve doğru gidiyor. Uzaktan olduğu için bunun Cemil olup olmadığı bilinmiyor. Ancak
içeri girildiğinde polis de arkasından, zaten ilgili prosedürler doğrultusunda alınan, Cumhuriyet Savcılığından alınan izinler, prosedürler tamamlanmıştı zaten. Ve Cemil'le beraber, Cemil eve girdikten sonra arkasından polisler giriyorlar eve. Cemil ilk planda polisleri karşısında görünce bir şaşkınlık geçiriyor tabii. Polisler durumu anlatıyorlar. Diyorlar ki bununla ilgili olarak seninle konuşmak istiyoruz. Cemil tabii bu konuda polisleri karşısında görünce refleks olarak kendisine herhangi bir ilgisi olmadığını, zaten bu bölgeye yeni geldiğini, eşinin çocuklarını alarak kendisini terk ettiğini, yalnız yaşadığını, dolayısıyla herhangi bir şeyden haberi olmadığını ifade ediyor. Polisler tabii bu ifade karşısında herhangi bir şekilde tamam deme durumunda değiller. Bu refleksle verilen bir ifade. Ve işte orada benim cinayet bürosundaki o tecrübe dediğim, tecrübe bilgiye takla attırır ya, o tecrübeli elemanlardan bir tanesi diyor ki, yaptığımız çalışmalarda diğerlerinde olduğu gibi sana da aynı uygulamayı yapacağız ve tırnaklarını keseceğiz. Cemil önce şaşırıyor. Tırnak kesme olayı. Bir anlam veremiyor. Diyorlar ki sen uzat tırnaklarını. Tırnaklarını kesiyor benim oradaki o aslan, o yiğit kardeşim, o tecrübeli kardeşim ve delil torbasına tırnaklarını keserek kriminal laboratuvara, benim başkanlığını yaptığım laboratuvara geliyor tırnaklar. Zaten konudan da bilgimiz var. Devamlı anlık bilgi paylaşıyoruz birbirimizle ve yaptığımız eğitimlerde hep bunu ifade etmişizdir. Mutlaka bu tür olaylarda mutlaka tırnaklarını kesin demişizdir. Ve gelen tırnakların elektron mikroskop altındaki 300.000 kat büyütür o. Yapılan DNA çalışmalarında Cemil'in tırnakları arasında kendisine ait olmayan farklı kişiye ait doku parçacıklarının olduğu tespit ediliyor. Önemli bir delil. Ancak bu başka bir şahsa da ait olabilir. Burada tamam diyecek bir noktada değiliz. Ancak çok önemli bir delille karşı karşıyayız. Ne bu? Cemil'in kendisine ait olmayan doku parçacıkları var tırnakların arasında. Tecrübelerimiz bize şunu göstermiştir ki boğuşma sırasında, cinsel durumlarda, boğma sırasında, boğmayla meydana gelen ölümlerde veya cinsel saldırılarda mutlaka tırnak arasında doku parçacıklarına rastlamışızdır. İşte burada sorgu formülasyonu devreye giriyor. Tırnakları kesildikten sonra, kriminal laboratuvara intikal ettikten sonra kriminal laboratuvardan sonuçlar anında ilgili ekibe iletiliyor ve bunun üzerine ekip sorgu dedim ya bir formülasyondur, bir matematiktir, bir dinamiktir. Birkaç soru bu kesinlikle Ecem'le ilgili şeklinde bir takım ifadeler Cemil çözülmeye başlıyor. Artık inkar etme durumu değil. Çünkü neden sevgili dostlar inkar edemez? Çünkü bilim, çünkü teknoloji, çünkü DNA devreye girdi. İnkar etmenin bir anlamı yok. Bunun üzerine Cemil çözülüyor. Diyor ki evet ben belli bir süredir Ecem'i takip ediyordum. İsminin Ecem olduğunu sonradan öğrendim. Okuldan çıktıktan sonra kendisinin yanına gittim. Babasıyla aynı fabrikada çalıştığımızı, babasının rahatsızlandığını ve kendisini istediğini ve kendisini Ecem'i babasının yanına götüreceğini söylüyor. Babası sözde Ecem'i istiyor. Neden? Babası rahatsızlanmış. Nerede? İş yerinde. Ecem büyük bir telaşla ne olduğunu anlamadan çevirdiği bir taksiye bindiriyor Ecem'i. Cemil ve beraberce Etemeskut'un dış sokaklarından varoşlarına doğru gidiyor ve orada uygun yerde taksiden indiriyor. Babasının orada olduğunu ifade ediyor. Babası buraya geldi. Çünkü Ecem 11 yaşında. 11 yaşında bir yavru ve telaşla iniyor ve ne yazık ki Cemil cinsel yönden maalesef istismar ediyor Ecem'imizi. Bu sırada boğuşma meydana geliyor. Zaten tırnakların içerisindeki doku parçacıkları da işte bu sıradan oluşuyor. Ve orada yarı kuyu şeklinde açılmış bir boşluğa Ecem'in cansız bedenini gömdüğünü ifade ediyor. Ve yer gösterme suretiyle de Ecem'in cesedine ulaşılıyor. Ecem'in doku parçaları, örnekleri DNA yapısıyla yapılan inceleme sonucunda da Cemil'in parmakları, tırnakları arasında bulduğumuz doku parçacıkları Ecem'le birebir örtüşüyor. Değerli dostlar, biraz önce de anlattığım gibi DNA'nın
bilimin, kriminal çalışmaların bir cinayeti aydınlatmadaki üstlenmiş olduğu kritik görevi bir kez daha gözlerinizin önüne bu dosyayla sermiş oldum. Ve Cemil işlemiş olduğu bu hunharca cinayet sonucu adalete teslim ediliyor ve müebbet hapis cezasına çarptırılıyor. Ne yazık ki Ecem'imizi bu şekilde kaybetmiş oluyoruz. Bir sonraki programda başka bir cinayet dosyasında buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.